Bugün arkadaşlar Airsoft sporunun daha önceki videolarımızda ekipmanlarını tanıtmıştık. Şimdi ise Airsoft sporunda kullanılan silahları tanıyacağız. Tabii ki bizim gerekli olan iki tür silahımız olacak. Bunlardan bir tanesi farklı tarzlarda savaşmak isteyen arkadaşlar olabilirler. Kimisi AWP ile yani uzun namlulu silahlarla sniperci denilen bu tarz takılmak isteyebilir. Kimisi daha taramalı, AEK denilen elektronik, yani elektronik demeyeyim de elektrik bataryasıyla çalışan silahları da kullanmak isteyebilirler. Fakat ben kendi tarzım olan AWP ve pistolla bu sporu yapmak istiyorum. Ben daha önceki videolarımızda ekipmanlarımızı tanıtmıştık. Şu anda silahlarımızı tanıtacağım. Bu videomuzda Glock 18C pistol silahını tanıtacağım. Bir sonraki videoda Tokyo Marine L96 AWP yani sniper silahını tanıtacağım. Bu yüzden takipte kalın, izlemeye devam edin, beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Şu anda Airsoft sporunda kullanılabilecek olmazsa olmaz el silahımız pistollardan bir tanesi. Ben Glock hayranıyım arkadaşlar. Bu yüzden elimde V marka, farklı markalarında var tabii ki. Buralardan da temin edebilirsiniz. Yurt dışından getirmesi biraz sıkıntısı oluyor. Çünkü gümrükte takılma, yok emniyete gidiyorsun, oyuncak olduğunu bunu beyan ediyorsun falan filan, bir sürü ayrıntısı var. Ben yurt içinden aldım. Tabii o zamanlar dolar biraz daha uygun fiyatlardaydı. Ben V markasının tercihinde bulundum. İki kademesi var bu silahın. İsterseniz otomatik olarak kullanabiliyorsunuz bu silahı. Ayrıyeten ekipmanları da var. Bunu bir anda taramalı bir şekilde kullanıp geçirebiliyorsunuz. İsterseniz normal tek tek atış halinde yapabiliyorsunuz. Tahminim birazdan kutusunu açar, içerisinde de incelemesini yaparız. 300-350 FPS civarında bir namludan çıkış hızı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bunun içerisindeki donanımlarını değiştirilebiliyor olabilir. Benim seçtiğim bir Glock 18C Green Gaz denilen bir gaz sistemiyle çalışıyor. Bu doğaya pek fazla bir zararı olmayan, Green o yüzden yeşil gaz diye geçiyor zannedersem. Şöyle şarjör kısmında bu Green Gaz'a basıyorsunuz arkadaşlar. Şarjör dolduruyorsunuz. Kaç adet aldığını da anlatacağım kutu açılımı sırasında. Daha sonra içindeki gaz bitinceye kadar istersek otomatik, istersek tek tek atış yaparaktan silahımızı kullanabiliyoruz. Sadece bu Green Gaz'ın şöyle bir sıkıntısı oluyor. Soğuk günlerde ya da kar yağışı olan günlerde, kış günlerinde bu sporu yapmak isterseniz arkadaşlar, gazda biraz bize sıkıntı yaratabiliyor, bu tarz silahlarda tutukluk yapmasına neden oluyor. Bu yüzden genelde tercih elektrikli AEK denilen silahlar üzerine gidiyor. Bu yüzden ama ben tercihimi Green Gaz'dan, yani kışın bu sporu yapabileceğimi pek fazla düşünmüyorum. Genelde hava sıcakken yapacağımı düşündüğüm için Green Gaz tarafındayım. Ve aynı zamanda diğer bir ekipman BB diye tabir edilen, aslında oyun sırasında sıktığımız boncuklar. Bunlar plastik şeklinde arkadaşlar. Şöyle yakından biraz daha göstereyim. Bu şekilde. Bunların gramaj olarak ağırlıkları var arkadaşlar. Bu elimdeki 20 gramlık bir BB'ymiş. Bu diğer elimdeki ise 30 gramlık bir BB'ymiş. Bu gram farkı ne işe yarıyor bizde? Şöyle ki, eğer BB dediğimiz bu boncukların gramaj ağırlıkları ne kadar fazlaysa sniper, AWP tarzı silahlarda kullandığımızda eğer gramajımız düşük olursa esneme, yani sapma ihtimali daha da yüksek oluyor arkadaşlar. Bu yüzden AWP tarzı itici gücü daha yüksek olan silahlarımızda bu BB'lerin ağır gramajlı olanlarını kullanmamız tavsiye edilir. Yoksa istediğimiz hedefe hiçbir zaman vuramayız. Esneme yapacaktır. Tekrardan göstereyim. Şu şekilde boncuk, aslında plastik bir boncuk. Tabi bu yakın mesafeden sıkılırsa çok büyük sıkıntılar yaratır. Bu yüzden zaten diğer videomuzda ekipmanlarımızın en gerekli olmazsa olmaz ekipmanlarımızın tanıtımlarını yapmıştık sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar V-Glock 18C kutumuzu açalım. Kutumuzun içerisinde bir tane zannedersem tanıtım broşürü çıktı. Mekanizmasının nasıl kullanılması gerektiğine alakalı şu şekilde göstereyim size. VG serisi diye tek tek
nasıl doldurulması gerektiğini anlatıyor broşürün bu noktasında. Gez, göz, arpacık denilen kısımların gösterimi var arkadaşlar şu kısımlarda. Tabi zannedersem bu Çin ya da Kore olabilir üzerinde. İngilizcesi de var. Bakacağım, eğer FPS'si ile alakalı herhangi bir bilgi verilmişse bunu da size anlatacağım. Şöyle arkadaşlar, şarjör BB olarak, yani mermi 24 tane BB alıyor. Eğer diyor ki bir de silahın ağzına verirseniz 24+1, yani 25 tane BB'yi silahınızda tam dolu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama sadece şarjör kısmında 24 tane BB mermi kapasitesi varmış arkadaşlar. Şu şekilde silah mekanizmasının iç kısmı da bize anlatılmış. Görebilirsiniz. Her bir parça tek tek bize anlatılıyor arkadaşlar. Asla yüzünüzü tutmayın diyor. Mutlaka gözlükle çocukların ulaşabileceği yerlerde asla kullanmayın diyor. Evlere, binalara doğru ateş etmeyin diyor. Bu adıma kesilmiş olan faturası. Bu spora giderken bu fatura ve kutusuyla birlikte gidin. Hani ola ki yolda durdururlar, tabi birebir orijinal kopyası olduğu için ilk bakıldığında gerçek zannedilebilir. Polis arkadaşlar bunu sizi olur da durdururlarsa bu şekilde elinizdeki belgelerinizle kutusuyla birlikte oyuncak olduğunu polis arkadaşlara gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, silahımıza bakmadan önce öncelikle bir magazinli, yani İngilizce magazin şarjörüne bakmak istiyorum. Gerçekten ağır bir şarjör. Bakıyorum Tayvan malıymış arkadaşlar, dediğim gibi. İçerisine şarjör BB sayısını söylemiştik zaten. BB'leri, boncukları burada. İçerisinde yaylı bir sistem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve gazı şarjörün şu alt kısmından basıyoruz. Bu green gaz dediğimiz kısımla. Evet, uç kısmı green gazın metal, dikkat edin. Aynı çakmak gazı doldurur gibi. Buradan basacağız bunun altına. Zaten bu silahı da kullanmasını da göstereceğim arkadaşlar sizlere video içerisinde. Bu yedek şarjörüydü arkadaşlar. Kendi şarjör kısmı da yine içerisinde. Şurasında şarjör çıkartmak için bir tetiği var arkadaşlar. Basıyorum. Birebir. Silah ağır bayağı. Şu kısmında şu anda teklide tek tek ateş edebiliyorsunuz. Eğer aşağıya getirirsek bu anahtarı, bu sefer seri otomatik olarak ateş edecek. Şu anda namlu çektiğimiz üst kısım kilitli kaldı. Çünkü içerisinde BB yok. Bunu düzeltmek istersek burada bir tetiği var. Bu tetiği bastığımız takdirde düzelecektir. Bu şekilde kaldı. Bu şekilde. Tabi bunu yağlamak gerekiyor arkadaşlar. Uzun zamandır kullanılmamıştı. İç kısmı. Şarjör. V markası buraya damgasını basmış arkadaşlar. Kabza kısmı tırtıklı, ele oturması için zannedersem. Ya ne diyeyim, birebir aynısı yani. Evet arkadaşlar, şimdi silahımıza dediğimiz gibi burasında magazin, yani şarjör kısmını çıkartacak bir tetiğimiz var. Bu şarjörümüzü çıkarttık, yedek şarjörün yanına koyduk. Silahımızın üst kısmında çekiyorum. Şurasında bir mekanizması var. Bunu aşağıya çekeceğim. İleri ittiğimizde bu mekanizma dışarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Silahın iç kısmı bu. Şu şekilde. Tetiğe bastım. Gerçekten yani ayrıntılı bir mekanizma yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sökme işlemi gerçekleştirdim. Menzilinin ne kadar olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama atış yaparak bunu bakacağım. Bunu da gözlemleyeceğim.
Tekrardan takalım. Herhangi bir tutukluğu yok arkadaşlar. Sadece şu üst kısmında, metal kısmında bir aşınma oluyor. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar magazin kısmını, yani şarjör kısmını, silahımızın birbirlerini dolduralım. Şurada bir yay mekanizması var şurada. Bunu aşağı indiriyorum. İçine atıyorum sadece. Bunu doldurmak, eğer böyle tek tek doldurmaktan üşeniyorsanız ya da sıkıldıysanız bunun aparatları var. Bende de var arkadaşlar. Şu anda diğer bir kısımda AWP ile şarjör doldururken onunla dolduracağım diğer bir videoda. Şu anda elimle dolduruyorum sadece. Şimdi bu videoyu çekerken dışarı çıkma gibi bir şansım yok. Çünkü burası bir cadde. Yeşil alana gitme fırsatım olmadı. O yüzden bu silahla 5 metreden ve 12 metreden atış yapacağım. Koridorum uzun. Biraz saçma olacak ama doldurma şekli de şarjör içerisinde şu şekilde bir dizilim olması gerekiyor arkadaşlar. Çapraz. Üst üste değil, alt alta değil. Çapraz şekilde doluluk oranı bu vaziyette. Buna biraz basacağım ben. Doldurma şekli de şu şekilde. Biraz çalkalayın içerisindeki gazı. Çalkaladıktan sonra iç alt kısmını doldurma kısmı var. Denk gelsin. Sanırım oldu. Dolma sesi kesildi. O yüzden ben de bıraktım. Evet arkadaşlar, şu an koymuş olduğum hedef kameranın duruş mesafesi arasındaki kısım 5 metrelik kısım. 5 metreden silahın menzili ve atış kapasitesi nasılmış buna bir bakacağız. Şimdi bunu bir inceleyelim. Silahımızın şarjörü dolu vaziyette, gazı basıldı. Ağzına aldı mermiyi. Şimdi 5 metre mesafeden nasıl vuracağız? Buna bir bakalım. Bu neydi lan? 5 metre mesafeden kameranın duruş bölgesiyle hedefin olduğu nokta arasındaki mesafe 5 metre. 5 metreden hedefe atış ettiğimde arkadaşlar tam orta noktasına hedef aldım. Fakat orta noktanın biraz daha çapraz olan şu kısmından isabet etmiş. Yani 8 numaradan 8 puanlık kısımdan 8 ile 7'nin tam birleşim noktasından. Burası birinci kısım. Burayı işaretleyelim. Şu anda arkadaşlar tam 12 metreden atış yapacağım. 5 metrelik mesafeden atışlarımızı 2 atış yaptım. İkisi de mükemmel sonuç verdi. Şimdi 12 metreden bir atış yapacağım. Bakalım bu nasıl olacak. İzleyelim. ...12 metreden bir atış daha yapacağım. İkinci atışım olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplamda 4 atışımız oldu. 2 atışımız 5 metre mesafeden. Diğer 2 atışımız ise 12 metre mesafeden atış yaptık. Şimdi onları göstereceğim. Tabii öncelikle bir şarjörümüzü çıkartalım. 4 atış yaptık. Hala BB'lerimiz duruyor. İçerisinde duruyor. İçerisinde hala green gazımız var. Tabii bu biraz bizim için risk oluşturabilir. Bunu çıkartıyoruz. Tekrardan alıyoruz. Boş olduğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra silahımızı uygun olacak şekilde emniyetini kapataraktan kutusuna koyuyoruz. Şimdi atmış olduğumuz 4 tane hedefin üzerlerine tek tek yazdım. Videoda da koydum size. 5 metrelik olanları göstereceğim şimdi arkadaşlar. 5 metrelik olanlar
şu şekilde. Birinci atışımız 5 metrenin birinci atışı tam şurada. 7 ile 8'in birleşim olan noktasında. 5 metrelik diye yazmışım birinci atışım. Şurası. Daha sonrasında ikinci atışım yine 5 metrelikten tekrarlamak istedim. Rastlantı eserim oldu diye. İkinci atışım şurası. Tam 12 ile 12'nin çizgisi sınırının olduğu kısım. İkinci atış 5 metreden. Yine gördüğünüz üzere hedef, yani bu bir kağıt gördüğünüz üzere. Bunun insan vücudunun olduğunu düşünün. Kat ve kat daha fazlası. Daha sonra üçüncü atışımı yaptım arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü atışlarım 12'er metre uzaklıktaydı. Üçüncü atışım tam şurası. 7'nin olduğu bölgede. Üçüncü atışım 12 metre. Dördüncü atışım ise biraz elim titremiş olabilir arkadaşlar. Mesafe uzun. Biraz da uzağı görmede bir problemim var. Dördüncü atışım ise yine hedefin çemberinin içinde kaldı. Dördüncü atışım 12 metrelik kısımsa yine burası. Gördüğünüz üzere aslında bir nevi toplu sayılır. Daha profesyonel olarak atış yapılabilirdi. Yani bizim V-Glock 18C silahımız atış performansı olarak 10 üzerinden bizden 11 aldı arkadaşlar. Zaten şöyle, bu bir AWP silahı değil ya da AEK dediğimiz taramalı bir silah değil. Yani kalkıp da 20 metre, 30 metre, 50 metre uzaklıktan tarayacak halimiz yok. Zaten en etkin mesafe aralığı 0 ile 15 metre aralığı olduğunu da bu şekilde ispatlamış olduk. Like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Tokyo Marine L96 AWP Sniper silahını çekeceğim. Videoların devamının gelmesi için like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.